Lastiğimizi yenilemiş olduk. Bizim için taze bir başlangıç. Biraz lastik ısıtalım tabi. Evet, lastik ısıtmak için yaptım sadece. Siz ne sandınız ki? Spin mi atıyorum sandınız? Merhabalar, ben F1. Yine yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün Kanada'da yarışacağız. Kanada'da çok güzel bir pist gerçekten. Sadece süre cezası almamaya dikkat edeceğim. Çünkü Kanada'nın çok trik bazı virajları var. Bunlar süre cezası getirebiliyor size eğer fazla keserseniz. Onlara dikkat etmeye çalışacağım. Yine en arkadan başlayıp en öne gitmeye çalışacağız. Hızlıca yarışımıza geçelim. Orada görüşürüz. Kanada böyle riski yüksek haritalardan birisi özellikle. Bir miktar dikkat etmemiz gerekiyor çünkü insanlar virajları kesebilir. Virajlarda kayabilirler. Her şey olabilir. Başımıza her türlü bela açılabilir. Özellikle ilk virajda her zamanki gibi dikkat ediyorum. Arkamda bir araç daha var. 19 kişiye çıkmışız. 18.'ydim ben sıralamada. Bir kişi daha eklenmiş yani yarışa. Bu güzel bir şey. Sıkıntı yok. Olabildiğince atak yapmaya çalışacağız ve önlere geçmeye çalışacağız. Hızlı bir şekilde insanlar ready verirse süper olur şu an. Sizi de bekletmemek adına bir yandan. Kanada güzel bir pist. Eğlenceli geçeceğini düşünüyorum. Geçişleri zor. Sadece düzlüklerde geçebiliyorsunuz gibi bir durum var aslında. Büyük bir hata yapılmadığı sürece karşı tarafta. O yüzden bayağı bir zorlanacağız. Bir yandan da yarışımız başlıyor. Hızımı ayarlıyorum. Kendimi bıraktım. Hızlı bir kalkış yaptım ama fazla çok yaklaşmak istemiyorum. Mümkün olduğunca yavaşlayacağım. Ve ilk viraj kaosunu bu şekilde atlatmaya çalışacağım. Görmüş olduğunuz üzere uçuşan bir sürü araç var. En dıştan dönüyorum kendimi safe'e almak için. Virtual bir safety car var. Sadece sanal bir safety car, o yüzden safety car'a dönüştü. Medium'a geçebiliriz bence. Medium ayarlı, çok güzel. Biri daha uçtu orada. Pit stop stratejim doğru. Hiçbir sıkıntı yok. Çok yaklaşmayacağım ön tarafa. Arka tarafta bana çok yaklaşmazsa sevineceğim açıkçası. Sonuçta takım arkadaşım. Bu arada takım arkadaşım pit'e girerse benimle birlikte çok fazla bekleyecek. Umarım benimle birlikte girmez. Onun için biraz kötü olur. O bir sonraki turu girerse daha avantajlı yine çıkamıyor. Açıkçası onun pit'e girmemesi lazım şu an. Şu şartta onun pit'e girmesi ona biraz kaybettiriyor. Yani 2 sıra kaybediyor şu an. Tabi safety car altında o kadar önemli değil ama geri kazanır nasıl o sırayı. Bu arada burada pit'e girerken çok dikkat etmem lazım. Erkenden yavaşlıyorum ben. Erkenden düşüyorum o hızlara. Çünkü ben bir anda gidip fren yaparsam arkadaki adam fren yapacağımı düşünemeyecek. Çünkü pit assist bende var. Bende yok, daha doğrusu insanlarda var. İstedikleri hızlarla girebiliyorlar pit'e. Öyle bir sıkıntı var. Daha önce de bahsetmiştim bundan size. Ah be, önünde çıkamadık Alfa'nın. Güzel. Hayatta kalmaya çalışacağız. Umarım güvenli bir yarış geçirmeye başarırız. Güzel, yarış sonuna kadar bu lastiklerle idare edebilirsin diyecek bana. Bakalım yüzde kaçlara gelecek yarış sonunda aşınma yüzdesi. Sadece takip edeceğim. Ekstra bir aksiyon yaşamamaya çalışacağım. Onun dışında yapacağımız ekstra bir şey yok. Kanada'nın tadını çıkartacağım bir süre efendim. Ardından yarışa başlayacağız. Let's catch up to the field a bit. We're dropping too far back. Remember that we need to stay within 10 car lengths of the next car. Burada Alfa pit'e girdi ya da Ferrari pit'e girdi, pardon.
Belki Ferrari'yi geçmeyi başarır McLaren. Haas zaten pit'e girmedi. O önlerde güzel bir hamle yaptı bence. Biraz devir kesiyorum bilerek. Motoru ısıtmak istiyorum. Motor şu an çok soğuk durumda olması lazım. Aynen öyle, 100 derece şu an. Motor biraz soğuk. Arka lastiklerim soğuk. O yüzden onları da ısıtmak için biraz aksiyon almaya çalışıyorum. Ama tabii bu çok zor. Hem lastikleri ısıtıp hem kazaya karışmamak imkansız gibi bir şey. O yüzden sıcaklığı çok da önemsemeyeceğiz. 5'er saniye ceza yedi öndekiler ve birbirlerine giriyorlar. Standart bir online lobi vakası. Şimdi onlar da birbirine girecek. Keşke yapmasalar ama işte insanlar yapıyor bunu, neden bilmiyorum. Baksanıza şu an olana. 20'şer saniye ceza aldılar, şaka gibi. Return the position immediately or we will be penalized. There is no overtaking during the safety car period. Retire olmuş galiba o. Kenara çekti arabasını. Diskalifiye de olmuş olabilir cezasından ötürü. Bana niye fren testi yapıyor, ben onu anlamadım. Çok fena sıkıntıdayız şu an. Buradan sağ salim çıkmamız lazım sadece. Evet, iki rakibim de beni geçti ama olsun, hiç sıkıntı yok. Tekrar geri geçeriz zaten. Problem değil. Biraz talihsiz oldu. Ceza almayayım, kaza yapmayayım diye uğraşırken rakiplerim beni geçti. Biraz da yavaş da gibi duruyorlar. Kolaylıkla yetişebiliyorum şu an. Evet, duruyor şu an. McLaren'ı geçmem lazım. McLaren'den düzlükte kurtulmam lazım. Buradaki düzlükte değil, bir sonra döndükten sonra, U döndükten sonraki düzlükte kesinlikle kurtulmam gerekiyor. Plan olarak öyle düşünüyorum. Çünkü bana çok fazla süre kaybettirecek yoksa. Bu düzlükte kurtulmak istiyorum ama safety car. Safety car. Şimdi yapacağımız şey yeni bir medium tire almak. Lastiğimizi şöyle bir yenilemek. Zaten en arkadayız. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Geçecek çok fazla araba da yok önümüzde, o yüzden. Ben bunu yapacağım. En fazla 2 kişi, bilemediniz 3 kişi geçerdik. 2 kişi için değmez. Intermediate'la mı geliyor bir tanesi arkada? Intermediate almış birisi gerçekten. Şaka gibi. Intermediate'la online level challenge mı yapıyor acaba? Çok imkansız bir şey çünkü. Güzel, Ghost'u geçmeyi başardım. Ghost'a bilerek atak yaptım orada. Çünkü önümde Ghost olmasındansa arkamda Ghost olması benim her zaman işime geliyor. Lastiğimizi yenilemiş olduk. Bizim için taze bir başlangıç. Biraz lastik ısıtalım tabi. Evet, lastik ısıtmak için yaptım sadece. Siz ne sandınız ki? Spin mi atıyorum sandınız? Hem tazelenmiş olduk. Yeni lastiklerle çıkacak olduk. Hem ERS'yi biraz depolamış olduk. ERS açık unutmuşum yine. Ben ERS'yi arada bir açık unutuyorum arkadaşlar. Bana çok takılmayın. %58'lere düştü ERS. Olsun. O yüzden zaten spin atmaya yeltendik orada. ERS açık olduğu için. Neyse, sıkıntı yok. İyi, ceza almadım. Warning aldım mı acaba, onu merak ediyorum ama almış gibi durmuyorum.
Güzel bir Ghost'tan daha kurtulduk. Haas'a yaklaştık bu arada. Haas lastik değiştirmiş, pit stop'a girmiş. Diğer takım arkadaşım için bu güzel haber. Takım arkadaşım da gayet iyi durumda yani baktığınız zaman. Biraz yavaşlayacağım. Arkadaki Alfa Romeo öyle bir sıkıntı yaşamamak için çok fazla gaz basmıyorum. Kenara çekti şu an. Illegal overtake almış. Right, pick up the pace a touch, please. We need to close to within 10 car lengths of the car ahead. Red Bull çok tehlikeli geliyor. Kanada yok sanırım, duramıyor. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Biraz bilerek Red Bull'u yavaşlattım. Çünkü bir atak denemesini istemiyorum daha startta. Daha yarışa başlarken bir atak... Oo, kanat kırdı bu arada Alfa. Kesin kanat kırdı orada. Bam diye bir ses geldi çünkü. Okay, you're catching the car ahead, but remember we need to get to the end of the race on these tires. Okay, clear. 11 turumuz kaldı. Bundan sonra safety car girerse softlara geçebiliriz. Hem bir hızlı tur deneriz. Güzel olur. Brilliant. Nice move. Mercedes orada spin atmıştı. Ondan kurtulduk. Tüm gücümüzle bastırmaya devam ediyoruz. Yani önlere kolay bir şekilde yetişebiliyoruz diye düşünüyorum. Muhtemelen kolayca geçişlere başlayacağız birazdan. DRS bölgesine girmeye çalışıyorum. Girmeyi başardım. Artık düzlüklerde en azından DRS'i aldığımızda bayağı bir avantaj elde edeceğiz. Üçüncü sektöre mor aldım bu arada. Yani en hızlı sektörü ben attım. Üçüncü sektörde. Warning aldık. Bu hiç iyi değil. Daha dikkatli olmamız lazım. 3 süre cezası gelebilir bunun peşine. DRS henüz açılmadı. DRS açıldıktan sonra avantajı iyice elimize alacağız. Şu an bile yeterince yaklaşabiliyorum Alfa Tauri'ye. Tabi Alfa Tauri ile ön tarafın arası açılıyor. Bu hiç iyi değil. Bir kaza olmuş. Ama şu an için safety car geleceği düşünülmüyormuş. Jeff bana bunun haberini verdi. Şimdi DRS'in açılacağı turdayız. Artık DRS açılacak. Sergio'ya ondan sonra bir hamle yapmayı düşünüyorum. Sergio diye okuyorum. Hani XE'dir muhtemelen. Biri dışarıda DNF oldu. Güzel bir Ferrari'den kurtulduk. İlk dördün içindeyiz. Zaten Sergio'yu da bence kolayca geçeceğiz. Ardından ilk ikiye saldırmaya başlayacağız. Hop, bir daha aldık. Tekrar aynı şeyi yapamam. Bir daha aynı şeyi yaparsam direkt 3 saniye ceza çünkü. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Bir dahaki düzlükte atak yapmayı deneyeceğim Sergio'ya. Burada birinci vitese kadar düşeceğim.
Düşemedim bu arada. En içten dönecektim o sayede. DRS'i bile almadan rahatça geçişi yapmayı başardık gerçekten yani. DRS'e bile basmadan geçmeye başladık tekrar. Bu bizim için iyi haber. Burada da DRS bizde. Diğer takım arkadaşımıza da çok hızlı bir şekilde yaklaşıyoruz. En hızlı turunu aldık oyunun. Bunlar iyi haberler. Ah! Ah! Çok kötü oldu bu. Demiştim bir daha aynı hatayı yaparsak 3 saniye alırız diye. Bu sefer o virajı kaçırdım, diğerini de yaptım. Ah, hiç iyi değil, hiç iyi değil, hiç iyi değil. Durumu toplamam lazım. Şimdi hem geçip hem 3 saniye fark atmam lazım. 8 turum var. Yani başaramayacağım bir şey değil bence. Ama çok zorlanacağımız kesin. O da çok fazla ERS kullanıyor şu an. Benim DRS bölgesine girmememi sağlamamak için. Girmemi engellemeye çalışıyor yani demek istedim. Ama girdik artık. O benden bir tık daha yavaş sürüyor. Bence avantajlı durumdayız. Bir incident oldu arkada. Birileri muhtemelen bir kanat kırdı, bir şey oldu. Ama herhangi bir safety car gözükmüyor yakın zamanda. Buranın DRS'ini almayı başardık. Artık DRS bölgesindeyim. ERS biriktirmeye çalışıyorum. Öne geçince 3 saniye kadar ara açmam gerekiyor çünkü. Bu 3 saniye arayı da ancak ERS ile açabilirim. Full bastırarak. O yüzden çabalamaya devam edeceğim. ERS biriktirmeye devam. Çok güzel dönmeyi başardım bu virajı. Gittikçe yaklaşıyorum artık. Takım arkadaşıma bir overtake denemesi yapacağım birazdan. Zor kurtardım. RS de kapalıydı ama bir miktar heyecandan sanırım derken yapma. Yapma, bir 3 saniye daha gelmesin. Aa, o da 3 saniye aldı. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi kendimi korumam lazım. Kret yeterince baskı altında kalırsa çok fazla hata yapacak birisine benziyor. O yüzden arkasından kovalamaya devam edeceğim bir süre. Bakalım nasıl tepki verecek. Bir yandan da sosyal deney yapmış olacağız. Bir hata daha geldi Kret'ten. Ciddi bir hata geldi. Ben de warning aldım. Ama hiç sıkıntı yok gibi gözüküyor. Green flag, we're racing again. Evet, takım arkadaşımı kovalamaya devam edeceğim böyle ama geçmeyeceğim. Şu an öyle bir planım yok. Sona doğru DRS'te geçmeyi düşünüyorum eğer bir hata yapmazsa. Son turda falan geçeceğim. Ya da geçmeye çalışacağım, öyle söyleyeyim. Şu an için arkasında kalmak benim için biraz daha mantıklı duruyor. Ama tabii bariz bir şey olursa hatamı yaparım. Neden yapmayayım? Bu virajı biraz kötü alıyor.
İyice dibine yanaşacağım. Biraz hatayı sürüklemeye çalışacağım onu. O da iyice tedirgin oldu. Her an büyük bir hata yapabilir. Biraz sosyal deney olsun bu yarış. Arkasında gideceğim. Tabi break test yapıp beni öldürme ihtimali de var ama yani içerik olması açısından eğlenceli bir içerik oldu şu an bu. Bunu denemek istiyorum. Ama fren testi yapacağını sanmıyorum. Güzel yarışıyor şu an. Yani böyle çok paniklemiş gibi bir hali yok. Biraz drift yapıyoruz virajlarda. Ona dikkat etmemiz lazım. There's 5 laps of fuel remaining. Evet, son 3 tur. Şu ana kadar çok keyifli bir rekabet geçiyor. Bilerek geçmiyorum gerçi ama ERS'm %50'nin üstünde, yani bastırmak istesem çok rahat bir şekilde bastırabilirim. Ama şu an böyle kalmak istiyorum bu arkadaşla. Sonuçta takım arkadaşım yani. Korumak, kollamak zorundayım. Arkadan birileri gelip geçebilir onu. Hayalimdeki podyum. Haas 1-2. Net yani. Aa, EA'ya bıraktı komple. Bilgisayara bıraktı. Tedirgin oldu herhalde biraz. Ya da traction kontrolü falan açtı, bilmiyorum. Böyle bir şey olabilir. Aa, DRS açtı ha. McLaren sayesinde açtı. Sıkıntı yok. Savunma yapıyor ama güzel savunma yapıyor. Kötü yapmıyor yani. 6 saniye olmuş cezası. İşte baskı altındayken daha fazla hata yapıyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Biz geçmemiz lazım, üstüne 3 saniye daha katmamız lazım diye çok fazla baskı altındaydık ve hatalar yapıyorduk. Şimdi Kret tam tersi hatalar yapmaya başladı. Üç saniye arayı açamayacak zaten. Bence çok denemeyecektir. Sadece bize break test yapma ihtimali var. Ama takım arkadaşım, yani hiç sorun yok. Yapacaksa da yapsın. Önemli olan benim eğlenmem şu an. Ben eğleneceğim. Şöyle yaklaşıyorum, biraz tedirgin ediyorum ama korkuyorum break test yapacak diye. Bir yandan da. Break test yaparsa bodozlama girerim ben bu çocuğa bu arada. Takım arkadaşım falan dinlemem. Ah, kanat kırdı. Şu an break test yapabilir bana. The car behind is dropping Biraz back arayı by açacağım. about 3/10 a lap. Şu an kanat kırdı. Küt diye vurdu, zaten sesini duymuşsunuzdur yani. Biraz çok telaşlandırdık çocuğu ya. İkinciliğinden olmasa bari. Hop, 3 saniye ceza aldım. Tamam, geçiş yapmam lazım artık, tamam. Yeter, şakada bir yere kadar arkadaşlar. Komiklik falan yaptık, tamam. Geçmem lazım artık. Dediğim gibi son tura doğru bir atak yapabilirim diyordum. Son tura doğru bir hatamızı yapıyoruz.
Çok güzel savundu. Bir warning daha aldık. Bir dahaki düzlükte alacağız. This is your final lap of the race. Kanadını kırmış olmasına rağmen güzel savunuyor bu arada. Biraz telaş yaptı. Ve bir warning daha aldı muhtemelen. Geç fren hayat kurtarır. Çok geç bir fren yaptı. Artık tamamen her şey düzlüğe kaldı. Bakalım neler olacak. Bakalım hatamızı yapabilecek miyiz? Çok temiz bir atakla. Aşırı temiz. Ve güzel bir galibiyet almayı başardık. Takım arkadaşımıza karşı çok güzel bir yarış sergiledik. Bu arada Kret'i de tebrik etmem lazım. Çok temiz yarıştı ya. Çok eğlenceli bir yarış sergiledi gerçekten. Hani bu arkadaşla yarıştığım için gerçekten mutluyum. Öyle söyleyeyim. Onda TT yazıyor, bende 1-1 yazıyor. Bende 1-1 yazıyor, onda Haas yazıyor, pardon. Bu da detaydır. Bunu da bilin. Bu Mazepin'in şeyi olması lazım. Bu da Mick Schumacher'in olması lazım. Bir fark var yani araçlar arasında. Gördünüz, çok keyifli bir yarıştı. Ben çok eğlendim. Umarım sizin için de keyifli geçmiştir. Yine böyle bu tarz yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.